Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi ağızda dağılan böyle lime lime muhteşem bir kuzu tandır yapacağız. Ben bugün kuzu kol kullanacağım ama sizler dilerseniz kuzunun herhangi bir bölgesinden bu tarifi yapabileceksiniz. Gerdan olur, but olur, kaburga olur. Ne varsa onunla yapabilirsiniz. Şu anda Nisan 2021'deyiz. Benim önümde yaklaşık 1.9 kiloluk bir kuzu kol var ve ben buna tam 130 lira ödedim. Şu anda iyi restoranlarda kuzu tandırın kilosunu 800 liradan başlayan fiyatlarla bulabilirsiniz ama biz bu kuzudan 800 grama yakın bir et çıkartacağız ve bize sadece maliyeti 130 lira olacak. Bunun gibi güzel bir yemeği dilerseniz Ramazan sofralarınıza taşıyabilirsiniz, özel günlerinize taşıyabilirsiniz. Kendinizi mutlu etmek istediğiniz herhangi bir günde bu muhteşem kuzu tandırı siz de yapabilirsiniz. Çok güzel püf noktaları vereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle neden kuzu kol? Ne demişler? Anadolu'da bir söz var. Çocuğu yolladım kasaba, korkarım budala demişler. Yani işi bilen koldan yapar. Ama tabii ki diğer parçalarda kabullümüz ama daha lezzetli olsun istiyorsanız kuzu kol. Kemikli kuzu kolumuz var. Şimdi özellikle hiç temizlemedim. Tüm detaylarını size göstermek istiyorum. Bakın paçanın devamında paçası yok tabii ki. İnciğin başladığı kısımda bazen böyle tüyler olur. Bunları ya ocakta ya da bunun gibi bir pürmüzle öncesinde mutlaka ütülememiz gerekiyor. Ya da kasabınıza bu kısmı kestirin. Oh, çok güzel koktu yalnız. Bir anda böyle kuzu yağı koktu. Hiç tüy kalmadığına emin olduk mu? Olduk. Sıra geldi yağ işlemine. Üzerinde bir yağ katmanı var. Yağsız seviyorsanız yağ komple alabilirsiniz ama ben yağına bayılıyorum mesela. Bakın burada böyle kalın parça yağlar var. Eğer ki almak istiyorsanız ben size bir parçasını göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini. Öncesinde keskin bir bıçakla kendinizden uzağa doğru bir parça kesin. Sonrasında o parçadan tuttuktan sonra kendinize doğru bıçağı hafiften çekerek parçayı da yukarı doğru kaldırarak yağ dilediğiniz kalınlıkta temizleyebilirsiniz. Bu çok kolay bir işlem. Bunu kasabada yaptırabilirsiniz ama kendiniz de rahatça yapabilirsiniz. Çocuk oyuncağı diyebiliriz bu işleme. Deneyelim, kasaplar kızar. Siz bunu evinizde yarım saatte yaparsanız kasap 5 dakikada halleder tabii. Bakın sonuna kadar gayet güzel. Şuradaki bütün üst parçayı da aldım. Bakın bu yağları atmıyoruz. Bunlar çok değerli parçalar, çok lezzetliler. Bunları eritip böyle patateslerinizle falan fırınlarsanız muhteşem olur. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunları kuzuyla değil de ben bunları birazdan size fırında patates yapmayı göstereyim. Üzerine ince çizikler atıyoruz. Yarmıyoruz. Sadece çiziyoruz. Bu yaptığımız çizikler sayesinde az sonra yapacağımız muhteşem bir baharatlama işlemi olacak. İşte buradan lezzet içeri doğru yayılacak. Çok az zeytinyağı kullanacağız. Üzerindeki yağ zaten yeterli olacaktır ama tuzun ve karabiberin içeriye işlemesi için zeytinyağı ihtiyacımız var. 2 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı ezelim. Aromasını iyice yağ versin. Tuzu biraz bol koyabilirsiniz çünkü içerideki ete tuzun ulaşması çok zor. Dışından zaten tuz aşağı akacaktır. Ben yaklaşık 2,5 çay kaşığı kadar tuz koydum. Bolca taze çekilmiş karabiber öneriyorum. Yoksa toz da kullanabilirsiniz ama toz çok acı yapıyor. Tane çekilmiş karabiberin o muhteşem tadını mutlaka yakalayın. Buraya kadar olanlar olmazsa olmaz. Ama kekik opsiyonel. Ben seviyorum diye koyuyorum. Kekiği ezerek koyuyorum. İyice aroması geçsin. Ve bir çay kaşığıyla karıştıracağız. Fırçayla mı süreceğiz? Hayır. Ellerimizle güzelce masaj yapacağız. Şimdi nazikçe masaj. Önce az önce kestiğimiz yerlere değdiğine emin olun. Bunu böyle büyük bir tepside yaparsanız çok rahat edersiniz. Böylelikle hem tepsiden rahat şöyle sürmenize faydası olacaktır. Nasıl güzel kokuyor. Böyle bir şeyin tadının zaten kötü olma ihtimali yok. Birazcık özendiğiniz zaman muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi masaj yaparken size bir püf noktası daha vereyim. Kasaba gittiniz, kuzu kol alacaksınız. Aman ha gidip de sakın en taze olanı bana ver demeyin. En dinlenmiş olanı alın. Çünkü daha lezzetli olacaktır. Dinlenmiş etin tadı bambaşka olur. Şimdi bunları pişirmek için ihtiyacımız olan 2 aletimiz var. Biri alüminyum folyo, biri yağlı kağıt. Bu işlemi genelde görmüş olabilirsiniz. Ama görmediğiniz bir püf noktası var. Hemen yağlı kağıda sarsak olmaz mı? Olur. Ama daha güzel olsun diye uğraşıyoruz. Ne yapacağız? Yağlı kağıtlarımızı ıslatacağız.
da süzdük. Şimdi lokum gibi olacak. Neden? Buhar yapıyoruz. Daha kolay sarıyoruz. Bakın yağlı kağıdımız sert dokusu bir anda kayboldu. Bize hareket alanı sağladı ve kuzumuzu nemlendirecek. Güllaç esprilerini duyar gibiyim. Güllaç değil hocam. Bak güllaca kağıt demeyiz. Güllaç benim en sevdiğim tatlılardan. Güllaca peçete diyenleri kınıyorum. Hay maşallah. Kuzuyu ortaya aldık. Nazikçe kapatıyoruz. Sıkı sıkı. Güzelce sardık. Kenara aldık. Hareket ettirmesi de gayet kolay. Alüminyum folyo. Aynı şekilde benzer boyutlarda kuzu kolun üstteki yağlı kısmı tabana gelecek şekilde, yani daha kalın kısma gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ters çevirdik. Burası bakın ince kısım. Ve sarıyoruz. İyice sıkın. Şimdi bu açık kalan kısım fırında pişerken patlar. %100 garanti ederim. O nedenle buradan bir kat daha atacağız. Ek noktası nerede hala? Yukarıda. Yani biz bunu ters koyarsak piştikçe suyu aşağı damlar. O nedenle biz ek noktası yukarıda olacak şekilde fırına alacağız bunu. Bu da aklınızda bulunsun. Şu anda üstü kapalı. İyice bastırdık. Hafiften kolumla da sıkıştırıyorum. Ne kadar sıkı o kadar iyi. Çünkü burada aslında bir düdüklü tencereyi simüle ediyoruz. Hafif içeride oluşacak buharlı basınçla beraber etin içerisindeki kolajenler parçalanacak, lifler parçalanacak. Böylelikle bize yumuşacık bir et verecekler. Fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Ancak fırın tepsisinde bir tarafı fazla sıcaklık alacağı için fırın teli işinizi görür. Hala neydi? Ek noktamız yukarıda. Fırın teline diagonal koyduk. Buradan yine damlama yapabilir mi? Yapabilir. O nedenle ne yapacağız? Fırının tabanına da içerisine su koyacağımız bir tepsi bırakacağız. Böylelikle hem fırın içerisinde bir buhar sirkülasyonu olacak hem de damlayan yağlardan bize duman vermeyecek. Hepsi bu kadar. Fırın ne kadar sıcak? Fırın çok sıcak. Bir eti pişirmek için fazlasıyla sıcak ama bizim etimizin dışında şu anda 6 kat, 3 katı kağıt, 3 katı alüminyum folyo olmak üzere bir kaplama var. Yani bu kaplamanın içerisine sadece ihtiyacımız olan 100 derecelerde, 105 derecelerde bir ısının tamamen ete nüfuz edebilmesi için en az 2-2,5 saate ihtiyacımız var ve bunu da 220 derecelerde sağlayabiliriz. Hepsi bu kadar basitti aslına bakarsanız. 10 dakikadır size bütün püf noktalarını verdim. Şimdi fırına gideceğiz. Hazır mıyız? 3,5 saat geçti. 2,5 saati 220 derecedeydi. Bence yeterince pişti, kokusu gayet güzel geldi. Ondan sonra ne olur ne olmaz. Yumuşacık oldu mu olmadı mı? Tereddüt etmeyelim. Isıyı 120'ye indiriyoruz. 1 saat daha pişiriyoruz. Nasıl kokuyor? Dikkatli olalım. Aman diyeyim, telden aşağı düşmesin. Şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım. Hop şuraya alalım. Tel sıcak, unutmayın. Bu arada kendime söylüyorum. Kesin değerim ben çünkü. Yalnız paketi düzgün yaparsanız gördüğünüz gibi hiçbir bozulma, patlama, çatlama yok. Şuna bakar mısınız ya? Yani şu anda bunu buradan parçalamadan çıkarmam imkansız. Artık Pandora'nın kutusu açıldı. Bütün kemikler üstünden dökülecek. Löps. Kaydı. Bir kere etin içindeki kırmızılığa, pembeliğe bakar mısınız? Veya kendinize hakim olun. Tamam. Şu anda stüdyo karıştı. Stüdyo karıştı. Stüdyoda şu an bir an önce finale gelmem bekleniyor. Kokuya inanamazsınız. Of 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 of. Çok iyi olmamış mı ya? Şimdi kuzunun yağını kullanmayı gösterdim ama bir de kalan şu kağıdı kullanmayı da göstereceğim size. Pide. Kağıdın içine bir pide daha. Şunu yağladık. Diğerini de güzelce yağladık. Ters düz ettik. Fırına. Madem bir işe kalkıştık, tam olsun. Şimdi 5 dakika üzeri kızarana kadar duracak. O arada pideler de o yumuşaklığı alacak. Aha birazdan yiyeceğiz. Ben gidiyorum. Konuşamıyorum artık.
kızarmadıktan sonra da yani artık konuşacak ne kaldı bilmiyorum. Peki ben o 3,5 saatte boş durdum mu? Durmadım. Size sunum fikirleri de vermek istedim. Muhteşem tereyağlı, düz, bembeyaz bir pilav yaptım. Kuzuyla uyumu muhteşem. Söz verdiğim gibi kuzunun yağıyla hafiften erittim. Onu sonrasında tuz, karabiber ve biraz sarımsakla patateslerle harmanladım. Fırına attım. Hepsi bu kadar basit. Çok basit bir patates püresi de yaptık. Patatesleri haşladım. Biraz tereyağı, biraz süt ve tuz. Ve son olarak da muhteşem tırnaklı pide. Etin yağına bandık, fırınladık. Yanında domates, biber, kuru soğan. Ben sunumları yapayım da malum kısma gelelim. Tutamıyoruz. Kuzu tandıra dair bence bütün soru işaretlerinizi çözdük. Sıra geldi tadıma. Aslında öncesinde... konuşamayacağım bugün galiba. Kuzuya gelmeden önce şu kuzu yağıyla pişmiş olan patatesi sizin için deneyeceğim. Kuzuyu sonra bırakmak istiyorum. Şaşırtmaz. İşte değerlendirme böyle bir şey. Yağını patateste kullandık, suyunu pidede kullandık. Yalnız ben kendi patatesle hemen hızlıca doyurmadan ete geçmek istiyorum. Hangisini yesem? Aslında birazdan hepsini yiyeceğim. O yüzden şimdi sizin önünüzde sadece şu pide ile tadına bakmak istiyorum. Az önce gördüğünüz çatal bıçağa gerek yok. Kaşığın ucuyla şöyle dokunduğunuz anda dağılıyor. O yüzden şu kendi önümde didiklediğim parçalara birazcık daha pidemi bandırmak istiyorum. Şöyle. Of. Yalnız yeme işini bana soracaksınız. Şuradan bir parça sivri biber, domates, ama güzel tuz, varsa deniz tuzu, bir parça kekik. Ben bunu yerim. Ben bunu çok acayip yerim. Göz yaşım akacak şimdi. Sizleri daha fazla üzmeyeceğim. Şunu az sonra devam edeceğim. Dostlarım da beni bekliyor burada. Muazzam bir gün oldu. Yani kuzu tandıra dair size güzel püf noktaları verdiğimi düşünüyorum. Ben kuzu kolu tercih ettim. Size de kuzu kolu öneririm. Ama bu taktikle bütün kuzularınızı pişirebilirsiniz. Sizler de bu güzel yemeklerin tadına varabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok çeşit, birçok alternatif var. Bundan sonrası sizde. Videoyu beğenmeyi, hala abone olmayanlar bu muhteşem videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.